Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir içli köfte yapacağız. Tam olarak püf noktalarının hepsini veriyorum arkadaşlar. Bu tariften sonra, bu videodan sonra yapamayan kalmayacak. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan size yardımcı olacaktır. Aklınıza takılan herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda da yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hiç vakit kaybetmeden içli köftemizin iç kısmını hazırlayarak başlayalım. Uygun bir tencere ya da tavanın içerisine yaklaşık 500 gram kıymayı aldım. Kıymaların suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyorum. Kıymalarım iyice suyunu çektikten sonra içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Şöyle tereyağım eridikten sonra da 2 adet robotta çekmiş olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Dilerseniz robotta çekmeyip küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Soğanlarım da iyice pişmeye başladıktan sonra şimdi baharat ilavesi yapıyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber, kimyon ve pul biber kullandım. Tüm malzemelerimin iyice birbirine karışması için şöylece bir karıştırıyorum ve son olarak da ince kıyılmış maydanozumu ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra ceviz de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biz tüketmeyi sevmediğimizden dolayı ceviz koymuyorum. Ama sizler tüketmeyi seviyorsanız ekleyebilirsiniz. İç harcım hazır, soğumaya bırakıyorum. Ben de diğer tarafta içli köftemin dış hamuru için hazırlıklara başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi 2 çay bardağı köftelik bulguru yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı da irmik ilave ediyorum. Şöyle elimle gelişigüzel karıştırıyorum. Bulgurları ölçmüş olduğum çay bardağıyla da 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Malzemelerinizi tabii ki kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben birebir ölçü vermek adına sizlere bu şekilde gösteriyorum. Çay bardağımın ölçüsü de 150 ml arkadaşlar. Normal klasik çay bardakları 125. Bu 150 ml. Bulgur ve suyun iyice birbirine karışması için bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırdığım bulgurlarımı da bu şekilde üzerine düzeltiyorum. Üstüne herhangi bir kapak ya da tepsiyle örtebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar bu şekilde beklettim. Bakın arkadaşlar, bulgurlarım iyice şişti. Yumuşadılar da zaten bu arada. Elimle iyice onları açıyorum. Hani böyle birbirine yapışık vaziyette kalmasın diye. Artık içli köfte hamurumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. 1 adet yumurta. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Pul biber, toz biber, karabiber, kimyon ve tuz ekledim. Öncelikle bu malzemelerin iyice karışması için yoğuruyorum. Kısa süre tabii ki. Malzemelerin iyice birbirine karıştığından emin olduktan sonra 1 çay bardağı un ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemeleri aynı çay bardağıyla verdim arkadaşlar. Size birebir ölçü olsun diye. Siz bunu arttırırken hangi bardağı kullanıyorsanız ona göre tam ölçülü yapacaksınız. Hamurumu yoğurma aşamasında ara ara elimi soğuk suyla ıslatıyorum. Burada biraz kol kuvvetine ihtiyacımız olacak. Bayağı bir yoğrulması gerekiyor.
Ne kadar çok yoğurursak içli köftelerimiz o kadar sıkı olacaktır ve kızartırken, haşlarken dağılmayacaktır. Bunu her zaman kanalımda bulunan bütün içli köfteler için söylüyorum. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar iyi köfteler elde edersiniz. Zaten köftemizin dış hamurunun olduğunu da bu şekilde elinizde yuvarlayarak anlayabilirsiniz. Kendi kendine toplanacaktır. Bakın şöyle göstereyim kıvamını sizler için. Elimize yapışmıyor. Bu şekilde güzel bir hamur elde ettik. Artık içli köftelerimizi yapabiliriz. Avuç içimi ve parmaklarımı ıslatarak yapacağım boyutta içli köfte hamurundan alıyorum. Videoda görmüş olduğunuz şekilde açma işlemini yapıyorum. Bu arada elimi de ıslatıyorum. İçli köftelerimizin boyutunu tamamen siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Açarken ince olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Bakın incecik oldu. Hemen içerisine yeteri kadar iç harcından koyuyorum. Ve tekrardan elimi ıslatarak uç kısmını bu şekilde döndere döndere kapatıyorum arkadaşlar. Çok pratik yapımı. Fazla olan kısmını da bu şekilde alabilirsiniz. Böylelikle yukarıya doğru dönderdikçe içli köftemizde hem hamuru da incelmiş olacaktır. Fazlalık kısımlarını alalım. Yapımı çok pratik, gerçekten hiç gözünüzü korkutmasın. Sadece vermiş olduğum ölçülere ve püf noktalarına uyarsanız gerçekten sizler de rahatlıkla içli köfte yapabilirsiniz. Şöyle sizler için birkaç adet daha göstereceğim. Bu şekilde yapmış olduğunuz içli köfteleri birbirine değmeden ilk etapta buzlukta dondurup daha sonra poşetleyebilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde ya da canınız çektiğinde hemen kızartıp sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok kanalımda bulunan içli köfte tariflerinin linkini de açıklama kısmına ekliyorum. Oradan size kolaylık olacaktır. Onları da izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi incecik açmış olduğum içli köftemin içerisine iç harcını da koyuyorum. Elimi hafif ıslatarak uç kısmını döndere döndere kapatıyorum. Dış hamuru iyi olduğu sürece kapatmanız çok kolay olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün içli köftelerimi şekillendirdim. Çok da güzel görünüyorlar. Bakın sizler de bu tarife ve püf noktalarına uyarsanız söylediğim gibi kusursuz içli köfteler elde edeceksiniz. İçli köftelerimizi şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Ocağın üzerinde yağım iyice ısındı. Şimdi kızgın yağın içerisine içli köftelerimi atıyorum. Tüketeceğiniz kadarını kızartın. Taze taze kızartmak her zaman daha güzel oluyor. Bu arada içli köftelerinizi de kızartırken yağın içerisine fazla içli köfte koymayın. Rahat rahat pişmesini sağlayın. Ben kızartırken böyle sürekli döndürüyorum ki her tarafı eşit miktarda kızarsın. Bakın içli köftelerim kızarmaya başladı artık.
Çok güzel görünüyor. Hiç çatlama yok. Hiçbir akıntı, hiçbir sızıntı da yok. Evet, artık kızaran içli köftelerimi yağın içerisinden alabilirim. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem içli köfteler yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle servis tabağına sizler için bir kısmını aldım. Ön tabakta kızarttıklarım, arka tabakta da kızartmadığım içli köftelerim var. Sizler de videomu izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz takdirde yaptığınız zaman göreceksiniz ki kusursuz içli köfteleriniz olacak. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizler için. Muhteşem görünüyor gerçekten. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.